Sherlock Holmes bu yıl biraz geri dönüş yapıyor. İster ekonomik bir öncü olsun ister zamanın bir işareti, Hollywood klasik karakteri yeniden icat etmenin yeni ve yaratıcı yollarını bulmakla ilgili. Sherlock Holmes'un cesur ve meraklı genç bir akraba burada, kız kardeşi ile biraz yükümlü olduğu Enola Holmes ile aynı şekilde, Sherlock Daughter ikonik dedektifi sabrını deneyen zeki bir genç kadınla burada, iddia edilen kızı eğerliyor. İrlandalı film yapımcısı Brendan Foley'den gelen yeni CW dizisi, Rain ve The Vampire Diaries arasında yer alarak, en parlak döneminde ağda evinde olabilecek bir dizi gibi hissettiriyor. İlk 4 bölümde bayağı bir romantizm olmasa da Sherlock Daughter, izleyicilerin anlamsız ama eğlenceli televizyonlar aradığı için en ilgi çekici kancası olabilecek, genç başrolü için potansiyel düşmandan sevgiliye dönüşen bir romantizmi teşvik ediyor gibi görünüyor. İronik olarak, The Vampire Diaries evrenine yapılan gönderme boşuna değil, zira Sherlock Daughter'ın başrol oyuncusu Blue Hunt, The Originals'da unutulmaz bir role sahipti. Hunt, sonsuz derecede bolca çekiciliğe sahip dinamik bir oyuncu, fakat onu, diğer kızlar gibi değil, yapmaya çok fazla çalışan bir senaryo tarafından hak ettiği yeri alamıyor. Amelia Rojas, Mary Sue, demek konusunda isteksizim, zira bu lakap etrafında onlarca yıldır olumsuz çağrışımlar var. Fakat Amelia her şeyde iyi sözde babasının aynı akıllıca çıkarımsal muhakemesini taklit etmekten, eylemlerinin kalıcı sonuçlarına katlanmaktan muaf olmaya kadar. Dahası, Amerikalı ve bu da Sherlock Holmes'un iddia edilen varisi için garip bir şekilde yersiz görünüyor. Fakat bunların hepsi The CW için denenmiş ve doğrulanmış karakter unsurları öyleyse, bozulmamış bir şeyi neden bozalım ki? Dizi, Sherlock gibi dizilerin ve Guy Ritchie'nin Sherlock Holmes gibi filmlerinin görsel ve işitsel ayırt edici özelliklerine büyük ölçüde yaslanıyor ve izleyicilerin ilgisini hızla çekmek için kısa yollar kullanmayı tercih ederek, kendine özgü ölçütler oluşturmaya çalışıyor. Sherlock'un suç mahallerinin çok net zihinsel yeniden yaratımlarına sahip olduğu ve orada bulunmadan konumları inşa etme konusunda keskin bir yeteneğe sahip olduğu gösterilirken, Amelia'nın solo girişimlerinin çoğu izleyicinin yararına akıllıca metin açıklamalarıyla işaretleniyor. Sherlock Daughter, Hans Zimmer'ın Ritchie'nin filmleri için yarattığı aynı eksantrik işitsel manzaradan yararlanan bu yılki ilk Sherlock esintili proje olmaktan çok uzak, ancak cimbalomların, eksperibasın ve cesur banjoların, oyunun ayakta, estetiğinin bu kadar sembolü haline gelmesi garip olmaya devam ediyor. Sherlock Daughter, David Davlis'e kendisinden daha fazla ihtiyacı var. Bu CW dizisi David Davlis'in ilk Sherlock Holmes projesinden çok uzak, sonuçta Enola Holmes 2'de Grail olarak göründü ve kesinlikle tarihi dramalara yabancı değil. Son zamanlarda, Hulu'nun The Artful Dodger'ın etkileyici yeniden yorumunda kötü şöhretli Faan rolüyle etkiledi ve ondan önce özgeçmişi Charles Dickens uyarlamalarından Wonder Woman'a kadar uzanan dönem parçalarıyla doluydu. Davlis, belki de kendi jenerasyonunun en iyi karakter oyuncularından biridir. Üstlendiği her rolde kaybolur ve Sherlock'ta farklı değildir. Senaryo genellikle Hunt'a yeterince hizmet etmese de, Sherlock Daughter Davlis'in güçlü yönlerine göre yazılmış gibi görünüyor. İlk 4 bölüm boyunca, Sherlock Holmes'un kim olduğunu yakalayan hem zihinsel hem de fiziksel bir performansı sergilemesi için ona bolca fırsat veriliyor. Sherlock, Amelia'nın kızı olma olasılığına karşı çıkarken, Davlis, Sherlock'un ona karşı hislerinin gerçek doğasını ortaya koyan ince ifadelerle durumun ikilemine dokunuyor ve bu sessiz duygular onun çıktığı yolculuğu daha da tatlı hale getiriyor. Yalnız kurt ve yavrusu, klişesinin bu kadar popüler olmasının bir nedeni var ve Sherlock Daughter, ona hiçbir faydası olmayan, daha genç bir izleyici kitlesi için yapılmış, taklitten kaçabilirse, özel bir şeye dönüşme potansiyeline sahip bir şekilde buna dokunuyor. Tasarım gereği, Sherlock Daughter'daki Holmes, onu normalde gördüğümüzden biraz daha bağımsız. Dr. Watson'ın uyarlama versiyonunun, Reichenbach şelalesinin ardından Sherlock'un zamansız, ölümüyle, boğuşması alışılmadık bir durum olmasa da, Sherlock'un somurtkan kişiliğinin dışındaki nedenlerle Watson'ın kaybıyla başa çıktığını nadiren görüyoruz. Sherlock ve Amelia'nın olay örgüsü, Watson ve Bayan Hudson'ın yokluğunun zemininde geçiyor ve ikisi de Sherlock'un dibine inmeye çalıştığı gizemli bir komplonun içine karışmış durumda. Amelia'nın nihayetinde onların dinamiği için bir yer tutucu gibi hissettirmesiyle, dizinin Sherlock ve Watson'ı nasıl ele alacağını görmek ilginç olacak. Watson, Sherlock Daughter'ın ilk 4 bölümünde yer almayabilir, ancak Sherlock'un en ikonik düşmanı ortaya çıkar ve Moriarty tam da doktorun emrettiği kişidir. İlginç bir şekilde, Sherlock ve Moriarty ölümcül düşmanlardan çok, birbirlerinin varlığından hafifçe rahatsız olan iki adam gibi görünmektedir. Holmes gibi, Moriarty'nin de kendi soyundan gelen biri vardır ve bu, dizi boyunca devam eden ikincil bir olay örgüsünü besler.
Hem Holmes hem de Moriarty'nin çocuk sahibi olma fikri biraz saçma, ancak fikri mülkiyetin sürekli olarak geri dönüştürüldüğü bir çağda, daha genç bir nesil ille de kötü bir fikir değildir eğer konsept yeterince iyi ise. Sherlock Daughter, efsanevi Holmes'u temelden yanlış anlıyor. Davies, Sherlock Holmes olarak olağanüstü olabilir, ancak Sherlock Daughter'ın olay örgüsü, onun bir karakter olarak kim olduğunu zayıflatıyor. Korkmayın, bu, Holmes'un cinselliği hakkında bir süperholog dönemi komplosu değil, daha ziyade Sir Arthur Conan Doyle'un Holmes'un kişiler arası ilişkilerine dair kendi açıklamalarının kısa bir analizi. Irene Adler gibi karakterler, ikisi arasındaki romantizmin incelendiği sonraki uyarlamalarda yeni hayatlar edinmiş olabilir, ancak, Bohemia'da bir skandal, kanonunda Holmes, Adler'e veya genel olarak kadınlara karşı romantik bir ilgi göstermez. Victoria dönemi kurgusunun romantik alt olay örgülerinden kaçınması alışılmadık bir durum değildir. Çünkü dönem büyük ölçüde katı bir imajla işaretlenmiştir. Ancak Doyle'un çizgiyi bile aşmış olması, Holmes'un her türlü ilişkiye olan ilgisizliğine dair belirgin bir ifade gibi görünüyor. Holmes, toplumun saygın bir üyesi olarak yaratılmış ve özellikle de ne olacağını bilerek bir kadını yatağa atmayacak kadar pratik ve pragmatik biri. Amelia'nın iddia edilen babalık davası bir aldatmaca olabilir, ancak Holmes'un bu olasılığı hoş görmesi Holmes'un kim olduğuna dair bir haksızlık gibi görünüyor. Sherlock Daughter, Ritchie'nin Sherlock Holmes'unun ardından yazılmış kendini ekleyen hayran kurgularına çok fazla sapabilirken, Foley, dizinin 4 bölümünün yazarı iken, geri kalanı Shelley Goldstein, James Duff ve Micah Wardog Wright tarafından kaleme alındı, Amelia çok yönlü bir kadın karakter gibi hissettirmeyi başaramıyor. Özellikle yerli bir kadın olarak geçmiş hikayesiyle çok fazla vaat düşünülerek tasarlanmış, ancak bu potansiyel en başından itibaren talihsiz hissettiriyor. Hikayenin ilk 4 bölümde nasıl ortaya konulduğu göz önüne alındığında, dizinin Amelia'nın annesine ne olduğu, mirasının daha geniş tarihsel etkileri ve Victoria İngiltere'si bağlamında nasıl var olduğu konularına gerçek bir derinlik veya ağırlık vermesi olası değil. Dizi kötü tasarlanmış olabilir. Ancak hedef kitlesini yakalayabilecek birçok unsur var, bu da Doyle'un karakterlerinin sadık uyarlamalarını arayan bizlerden biraz daha eğlenceli görünüyor. Gizem oldukça ilgi çekici ve zaman zaman dizinin kısa ömürlü ve muhteşem Dead stili anımsatan yönleri var, oyuncu kadrosu mükemmel performanslar sergiliyor ve aksi takdirde fena olmayan bir diziyi yükseltiyor. Belki zamanla dizi yerini bulur ve gerçekten mükemmel bir şey sunar. Ancak ilk 4 bölümden itibaren Sherlock Daughter sadece fena değil. Sherlock Daughter 16 Nisan'da The CW'de yayınlanmaya başlıyor. Sherlock Daughter'a 10 üzerinden puanım 6.